Polonya'nın doğusunda, Varşova'nın kalabalığından ve Krakow'un turistik sokaklarından uzakta, ülke dışında neredeyse hiç kimsenin konuşmadığı bir şehir bulunuyor. Renkli cephelerin, yüzyılların hikayesini anlattığı, taş döşeli sokakların zamanda donup kalmış gibi göründüğü ve öğrencilerin enerjisinin her köşeye modern ve canlı bir atmosfer kattığı bir şehir. Lublin'e hoş geldiniz. Bugün bu şehrin neden birçok Polonyalı tarafından ülkenin en büyük sürprizlerinden biri olarak görüldüğünü keşfedeceğiz. Kitle turizminin henüz tam anlamıyla ulaşmadığı, Doğu Polonya'nın gerçek ruhunu hala hissedebileceğiniz otantik bir destinasyon. Lublin'e ilk kez geldiğinizde hemen farklı bir şey fark ediyorsunuz. Burada her şey daha sakin, daha insani görünüyor. Tarihi yapılar turistler için hazırlanmış yapay dekorlara dönüştürülmemiş. İnsanlar olağanüstü bir mirasın içinde günlük yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. İşte şehri bu kadar etkileyici yapan da tam olarak bu. Uzun yıllar boyunca Lublin, Batı ve Doğu Avrupa arasında stratejik bir nokta oldu. Farklı kültürlerden tüccarlar sürekli olarak bu bölgeden geçiyordu. Polonyalılar, Rutenler, Yahudiler, Ermeniler ve Litvanyalılar burada iz bıraktılar. Bu çeşitlilik, bugün bile tarihi merkezde yürürken hissedilebilen benzersiz bir kimlik oluşturdu. Şehri keşfetmeye başlamanın en iyi yolu, Brama Krakowska olarak bilinen ünlü Krakow kapısından geçmektir. Bu devasa ortaçağ kapısı, eski şehrin sembolik girişidir. Kemerin altından geçtiğiniz anda atmosfer tamamen değişir. Arabalar yavaş yavaş gözden kaybolur, sesler azalır ve taş döşeli sokaklar sizi birkaç yüzyıl öncesine götürür. Lublin eski şehri, Polonya'nın en iyi korunmuş ortaçağ yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden inşa edilen birçok şehrin aksine, burada özgün yapının büyük bölümü ayakta kalmıştır. Renkli cepheler adeta bir film sahnesinden çıkmış gibidir. Her binada farklı detaylar göze çarpar. Barok süslemeler, eski freskler, gotik pencereler ve Rönesans etkileri, merkezde ise Rinek yani şehir meydanı yer alır. Yüzyıllardır Lublin'in kalbi olmuştur. Günümüzde eski tüccar evlerinde kafeler ve restoranlar bulunuyor olsa da bu sakin görüntünün arkasında sayısız efsane saklıdır. En ünlü hikayelerden biri Şeytan Pençesi efsanesidir. Yerel anlatımlara göre haksız yere mahkum edilen bir adam adalet bulabilmek için doğaüstü güçlere başvurur. Rivayete göre şeytan bizzat Taç Mahkemesi'ndeki davaya katılmış ve ortadan kaybolmadan önce bir masanın üzerinde yanmış el izini bırakmıştır. Günümüzde bile bu hikaye ziyaretçilere mit ve folklorun ilginç bir karışımı olarak anlatılmaktadır. Bu tür az bilinen şehirleri ve Doğu Avrupa'nın gizli kalmış köşelerini keşfetmeyi seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece internette pek gösterilmeyen gerçek destinasyonları birlikte keşfetmeye devam edebiliriz. Gezimize devam ettiğimizde Polonya'nın en sıra dışı anıtlarından biriyle karşılaşıyoruz. Kutsal Üçlü Şapeli. Dışarıdan bakıldığında oldukça sade görünse de içeri girdiğinizde manzara nefes kesicidir. Duvarların tamamı Orta Çağ'dan kalma Ruten Bizans freskleriyle kaplıdır. Batı'nın gotik mimarisiyle Doğu'nun dini sanatını bir araya getiren bu eşsiz karışım Avrupa'da neredeyse benzersizdir. Bu şapel, Lublin'in tarih boyunca üstlendiği rolü mükemmel şekilde yansıtır.
iki dünyanın arasında bir köprü. Aynı zamanda burada 1569 yılında Polonya Krallığı ile Litvanya Büyükdükağılığı arasında imzalanan ve Avrupa tarihinin en önemli olaylarından biri olan Lublin Birliği'nin mirası da hissedilir. I don't know if I can find my way out. Bu birlik, dönemin en güçlü Avrupa devletlerinden birinin doğmasına yol açmıştır. Yüzyıllar boyunca Lublin gerçek bir kültürel ve siyasi kavşak noktasıydı. Ancak şehrin tarihi aynı zamanda çok daha karanlık sayfalar da içeriyor. Lublin Kalesi'ne doğru yükseldiğinizde eski şehrin kırmızı çatılarına hakim muhteşem bir manzara ortaya çıkar. Bugün kale sakin görünse de duvarları Avrupa tarihinin en trajik dönemlerinden bazılarına tanıklık etmiştir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Lublin önemli bir Yahudi nüfusuna ev sahipliği yapıyordu. Hatta entelektüel ve dini önemi nedeniyle bazı çevrelerde Yahudi Oxford'u olarak anılıyordu. Binlerce aile nesiller boyunca burada yaşamıştı. Sokaklarda sinagoglar, okullar ve Yahudi işletmeleri bulunuyordu. Ardından savaş geldi. Alman işgali bu topluluğun neredeyse tamamını yok etti. Eski Yahudi mahallesi büyük ölçüde ortadan kayboldu. Günümüzde çeşitli anıtlar ve anma alanları bu tarihin hatırasını saygıyla yaşatmaktadır. Şehir merkezinin birkaç kilometre dışında bulunan Majdanek Anıtı ise Avrupa'da en iyi korunmuş eski Nazi toplama kamplarından biridir. Burayı ziyaret etmek sarsıcı bir deneyimdir, ancak bölgenin tarihini anlamak için son derece önemlidir. Lublin geçmişini gizlemeye çalışmaz, tam tersine gelecek nesillerin unutmaması için bu hafızayı korumaya büyük önem verir. Belki de şehrin atmosferini bu kadar özel yapan şey budur. Mimari güzelliğin arkasında sürekli hissedilen derin bir tarihsel ağırlık bulunur. Ancak tüm bu trajik geçmişe rağmen Lublin bugün son derece canlı bir şehirdir. Bunun en önemli nedenlerinden biri üniversiteleridir. Her yıl Polonya'nın ve dünyanın birçok farklı ülkesinden binlerce öğrenci burada yaşamaktadır. En tanınmış eğitim kurumları arasında Maria Curie Skłodowska Üniversitesi ve Lublin Katolik Üniversitesi yer alır. Öğrencilerin varlığı şehrin atmosferini tamamen değiştirir. Akşam saatlerinde kafeler hızla dolar, teraslar hareketlenir ve tarihi sokaklar geleneklerle modern yaşamı bir araya getiren genç bir nesille canlanır. Bu kontrast özellikle kültürler buluşma merkezinde açıkça görülür. Cam ve metalden oluşan fütüristik mimarisiyle bu dev kompleks geçmiş ile geleceği bir araya getirir. Teraslarından bakarken bir yanda Orta Çağ yapıları ve eski kiliseleri, diğer yanda çağdaş mimarinin etkileyici çizgilerini görebilirsiniz. It's coming. Water is rising over me. I'm reaching out, I'm reaching. It's coming. Çok az şehir bunu bu kadar doğal şekilde başarabilir ve elbette yerel mutfak, Lublin'e gelip ünlü cebularızı tatmadan dönmek neredeyse imkansızdır. Üzeri soğan ve haşhaş tohumu ile kaplı yuvarlak bir ekmeğe benzeyen bu geleneksel lezzet bölgenin sembollerinden biri haline gelmiştir. Hatta Avrupa Birliği tarafından koruma altına alınmıştır. Yerel fırınlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yeni pişmiş cebularzın kokusu sokakları sarar. Üstelik Avrupa'nın birçok büyük şehrinin aksine burada fiyatlar hala oldukça makuldür.
oteller ve kafeler genellikle Varşova veya Krakow'dan daha ekonomiktir. Bu da şehri rahatça keşfetmeyi mümkün kılar. Lublin aynı zamanda şaşırtıcı derecede zengin bir kültürel yaşama sahiptir. Her yaz şehir birçok önemli festivale ev sahipliği yapar. Bunların en ünlülerinden biri Carnaval Sustuk Mistruzów Dur. Sokak tiyatrosu, çağdaş sirk ve sanatsal performansları bir araya getiren bu etkinlik sırasında şehir dev bir sahneye dönüşür. Göstericiler tarihi binaların arasında gerilmiş iplerde yürür, müzisyenler taş sokaklarda konserler verir ve Orta Çağ meydanları gece geç saatlere kadar süren gösterilerle dolar. Lublin'in en canlı olduğu dönem muhtemelen budur. Polonya'nın daha gerçek yüzünü keşfetmek isteyen gezginler için Lublin mükemmel bir alternatiftir. Varşova'dan tren veya arabayla yaklaşık 2 saatte ulaşılabilir. Buna rağmen atmosfer tamamen farklıdır. İnsanlar buraya sadece birkaç fotoğraf çekip ayrılmak için gelmez. Amaç eski sokaklarda kaybolmak, cephelerdeki detayları incelemek, yerel halkın anlattığı hikayeleri dinlemek ve Avrupa'nın birçok büyük şehrinde artık zor bulunan o sakin ve otantik atmosferi yaşamaktır. Lublin, gökdelenlerle ya da yapay eğlence merkezleriyle etkileyici görünmeye çalışan bir şehir değildir. Gücü başka bir yerde yatar. Otantikliğinde, tarihinin derinliğinde ve farklı kültürleri, dönemleri ve kimlikleri tek bir yerde bir araya getirebilmesinde. Bu yüzden birçok gezgin bu şehre beklenmedik şekilde aşık olur. Çünkü Lublin'de her şey daha gerçek, daha samimi ve daha doğal hissettirir. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Podziękowania dla całego sztabu. Her hafta Doğu Avrupa'nın az bilinen şehirlerini, şaşırtıcı kültürlerini ve kitle turizminin ötesindeki gerçek yaşamları birlikte keşfediyoruz. Desteğiniz yeni belgeseller hazırlamamıza büyük katkı sağlıyor. Polonya'nın gerçek ruhunu turistik klişelerin ötesinde keşfetmek istiyorsanız, Lublin kesinlikle listenizde yer almayı hak ediyor. Peki siz Doğu Avrupa'nın bu gizli hazinesini keşfetmeye hazır mısınız?